Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hiç beklemeden, maya kullanmadan kıyır kıyır çok lezzetli bu görmüş olduğunuz nefis poğaçaların yapımını göreceğiz. Gördüğünüz gibi dışı kıyır kıyır, içi de yumuşak, nefis bir lezzet. Buyurun yapımını görelim. Burada 100 gram tereyağı var. Üzerine 1 çay bardağı ayçiçek yağı ekledim. Üzerine 2 adet yumurta kırıyorum. Yumurtanın sarısını birini alıyorum, üzerine sürmek için ayırıyorum. 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Kıyırlık vermesi bakımından çok güzel bir lezzet katıyor sirke. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Dilerseniz bu esnada 1 çay kaşığı kadar tuz ekleyebilirsiniz. Ben peynirli hazırlayacağım için çok fazla tuzlu olsun istemiyorum. Güzelce karıştıralım. Ben tereyağı yerine sade yağ kullandım. Dilerseniz tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. Şimdi bu karışımın alabildiği kadar un ekliyorum. Yaklaşık 4 su bardağı un kullandım. Unun miktarı değişebilir. Azar azar kontrollü bir şekilde ununu ekleyebilirsiniz. Yumuşak bir hamur elde edelim. Çok sert bir hamur olmasın. Evet, gördüğünüz gibi hamur hemen toparlandı. Hiç dinlendirmeye gerek yok. Hemen şeklini verebilirsiniz. Maya kullanmadığımız için çayınız demlenene kadar hazır oluyor. Şimdi böyle bir tepsiyi hafif yağlıyorum. Üzerinde çalışacağım. Cevizden biraz büyük parçalar koparıyorum. Üzerine dilediğiniz iç harcından ekleyebilirsiniz. İsterseniz patatesli, kıymalı veya ıspanakla peyniri karıştırıp nasıl seviyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Böyle hemen pratik bir şekilde şeklini verdim. Gördüğünüz gibi hamuru çok yumuşak. İsterseniz yuvarlak da hazırlayabilirsiniz. Şeklini böyle Karaköy poğaçası formunda da hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde daha kolay oluyor. Böyle küçük küçük ekmekçikler şeklinde şeklini vermek istedim bugün. Seviyorsanız peynirin içine biraz da maydanoz doğrayabilirsiniz. Bizim evdeki çocuklar maydanozu sevmiyorlar poğaçanın içinde. O yüzden bugün maydanoz kullanmadım. Ama yarım demet de maydanoz küçük küçük doğrarsanız çok daha da lezzetli olur. Evet, cevizden büyük, yumurtadan biraz küçük
parçalar kopararak şeklini veriyorum. Bu ölçülerin yarısını kullanarak Airfryer'da da yapabilirsiniz. Veya ikiye bölerek Airfryer'da da pişirebilirsiniz. Yine aynı şekilde lezzetli oluyor. Evet, hepsinin şeklini tamamladıktan sonra bir adet yumurtanın sarısını ayırmıştım. Şimdi üzerlerine o hazırlamış olduğum bir adet yumurtanın sarısını süreceğim. Öncesinde yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine dizeceğim hepsini. Evet, hepsini yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine dizdim. Son kalanları da hazırladıktan sonra fırına süreceğiz. Fırınımı da bu arada çalıştırdım. 180 derece alt üst ayarda ısınmaya başladı fırın. Şimdi üzerine yumurta sarılarını sürüyorum. Kıyır kıyır çok nefis oluyor. Gerçekten bu tarifi denemenizi öneririm. Üzerine gösterdiğim şekilde kesikler atıyorum. Hamuru kesmeden. Bu şekilde daha şık bir görüntü oluşuyor. Hem de fazla kabarmamış oluyor. Şöyle üzerine dilerseniz çörek otu veya susam serpiştirebilirsiniz. Çörek otu çok daha şifalı olduğu için, peynirli poğaçalarda yakıştığı için bu şekilde kullandım. Gördüğünüz gibi önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayarda altı üstü kızarana kadar pişirdim. Yaklaşık 35-40 dakika arasında pişiyor. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra bu şekilde sunumumu yaptım. Gayet nefis oldu. Buraya kadar da izlediyseniz, videom sizin için faydalı olduysa lütfen beğen tuşuna basıp abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyet olsun.